İnsanların hayatında önemli anlar vardır. Onları hiç unutmazsınız. İlk çocuğunuzun doğumu gibi. Bir de dünya tarihinde önemli anlar vardır ki onları siz yaşadığınız gün, ay, yer olarak hiç unutmazsınız. Örneğin 15 Temmuz. O zamanlar Washington DC'nin dışında yaklaşık 40-45 kilometre batısında bir yerde oturuyordum ve orada based olarak uçuyordum bir bölgesel hava yolu için. Hatta ben o havaalanından sizlere bundan 1-1,5 yıl kadar önce de naklen yayın yapmıştım. O gün yedekte bekleyen bir kaptan olarak daha sonradan New York üzerinden, New York base'imizden uçmak üzere bir uçuş verildi bana. Daha önceden verdikleri için uçuşu kaçta gitmem gerektiğini biliyordum. Yanılmıyorsam saat 12 falan gibi bir uçakla, 12:01 gibi bir uçakla Washington DC'den New York'un LaGuardia Havaalanı'na intikal edip orada kendi uçağımızı uçuracaktım LaGuardia'dan, New York'tan. Yedekte bekleyince böyle programlar olabiliyor. Kendi base'inizin dışında uçuşlar olabiliyor. Tek hatırladığım her gün olduğu gibi sevgili anneciğimi aradığım, onunla konuştuğumdu. Sonra Amerikan Hava Yolları'nın bir Embraer 190 uçağıyla Washington DC'den kalktık. Çok kısa bir uçuştur zaten. Hatta neredeyse taksi süreleriyle vesaire bunları da göz önünde bulundurduğunuz zaman uçakla geçirdiğiniz sürenin büyük bir kısmı aslında uçuş değil. Körükten ayrılmanız, işte kalkış, ondan sonraki ve indikten sonraki geçirilen zaman diye düşünüyorum. İndiğimde New York'a herkes gibi ben de telefonumu açtım. İşte e-maillere bakayım, mesajlara bakayım filan diye. Arkasından çok ilginç şeyler olmaya başladı. Çünkü telefonlar vızır vızır çalmaya başladı uçakta. Şimdi Amerika'nın başkentinden, Amerika'nın finansal başkentine uçtuğunuz zaman bir sürü iş adamları vesaire vesaire bir sürü insanlarla uçuyorsunuz. Hatta ve hatta Amerika'daki en yoğun hatlardan bir tanesidir bu. Yarım saatte bir, hatta daha bile sık uçuşlar bulmanız mümkün. İndiğimde telefonumu açtığım zaman insanlardan ilginç kelimeler duymaya başladım. Her zaman duymadığım kelimeler. İşte İstanbul kelimesini duydum. Turkey kelimesini duydum. Wow kelimelerini duydum. Hatta ve hatta Ankara dediklerini de duydum. Bir an böyle neden oluyor bu dedim kendi kendime. Arkasından Facebook'a girdiğimde bir takım arkadaşlarımın alçaktan uçuşlar oluyor, çok yüksek sesli uçuşlar oluyor diye Türkiye'den Facebook'a girişlerde bulunduğunu gördüm. Tolga'ya mesaj attım, Tolga Özbey'e. Ama kendisi bana geri dönüş yapamadı hemen. Ondan sonra tam o sırada işte uçak köreye yanaşmıştı. Ben eşyalarımı topladım. Tam da ekip odasına gidip orada diğer ekiple karşılaşacağım zaman havaalanında yürürken orada televizyonlar var etrafta, restoranlarda vesaire ve orada Boğaz Köprüsü'nü gördüm. Birinci köprüyü. Şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü. Şaşırdım. Ondan sonra tabii olayın ne olduğu ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de bir darbe girişimi olduğundan söz ediliyordu. Ve ben o sırada tekrar telefona sarıldım. Tekrar annemi aradım. Çok merak ettim onu. Ama o yaşlılığının da nedeniyle olsa gerek erken yatmaya hazırlanıyordu ve uçakları da çok fazla duymamıştı. Arkasından üniversiteden bir arkadaşımı aradım. Ankara'da oturuyor kendisi. Onu aradığımda Bahadır çok korkuyoruz. Uçaklar çok alçaktan ve çok gürültülü geçiyor ve o kadar hızlı geçiyorlar ki yani camlarımız kırılabilir diye korkuyoruz diyordu. Ve kendisi Tunalı Hilmi'nin yakınlarında oturan bir insan. Orası da Ankara'yı bilenler için meclise çok da uzak değil. Ne yazık ki o gün daha ilerleyen saatlerde meclisimizde bombalanmıştı zaten darbeci uçaklar tarafından. Uçuşuma biraz daha vardı. Mümkün olduğu kadar internetten bilgi edinmeye çalıştım ve arkasından da hatırlamıyorum şimdi nereye bir uçuşumuz vardı ama o gün yaklaşık 7-8 saat sonra Cincinnati'ye vardım. Cincinnati'de yatı yapacaktım o gece. Otele varır varmaz ilk yaptığım şey bilgisayarımı, laptopumu açıp arkasından mümkün olduğu kadar bilgiler elde edilmekti. O sırada bütün olaylar gelişme göstermişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olduğu biliniyordu ve İstanbul'a gelmeye çalıştığı biliniyordu. O sırada benim aklıma şu an gerçekten kendimi takdir ettiğim, her zaman aklım bu kadar iyi çalışmayabilir, takdir ettiğim bir şey geldi. Ve Live ATC'nin belki de hava trafik konuşmalarını kaydedebileceğini düşünerek hemen
dinlemeye çalıştım olan biteni. Bu konuda biraz başarılıydım. Daha sonradan Live ATC'nin bunları kaydettiğini de düşünerek o dosyaları kaydettim ve bunları Tolga'ya ilettim. Olayın bir haber yönü de vardı. İşte biraz böyle bir yazar olduğumuz için o zamanlar Cockpit Aero'ya o şekilde bir de hemen aklıma bir haber yapma olayı geldi ve bu bilgileri Tolga'ya aktarmıştım. Daha sonra Tolga bunları Cockpit Aero'da kendisi dinledikten ve deşifre ettikten sonra yayınlamıştı. O gün kimin aklına geldi bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nı Dalaman'dan İstanbul'a getirirken TC Ata kuyruk tescilli uçak Türk Hava Yolları uçuş numarasıyla planlanmıştı. Planı öyle çekilmişti. Gerçekten dahiyane bir olay bu. Çünkü TC Ata kodunu hava trafikte duyan düşman unsurları o gün uçağı vurmayı deneyebilirlerdi. Hava trafikçi arkadaşlar o gün akıl etmişler. Bunu bir laletten bir Türk Hava Yolları uçağı gibi gösterip en azından uçuş kodunu ve transponder kodunu öyle gösterip arkasından da çağrı kodu olarak hava trafikte bununla konuşunca herhalde F-16'da uçuranlar da bunu bir tehdit olarak görmedikleri için çok da bir müdahale etmek durumunda kalmamışlar. TC Ata İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek istiyor. Pistlerin durumunu merak ediyor. Fakat bu sırada hava trafik kontrolü de diyor ki efendim şu an bir düşman yani F-16 var. Askeri olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bunun yer hızını görebiliyorlar. Bunun yüksekliğini görebiliyorlar ve sürekli olarak Boğaz üzerinde geçiş yapıyor. Birden tırmanış yapabiliyor ve hızı da 500 knot'un üzerinde. Bu bayağı yani yolcu uçağının yapamayacağı türden bir hız. 8456 İstanbul. Devam edin efendim. Hocam bir trafik bilgisi vereceğim. Askeri bir trafik temasımız yok. Akıncı'dan kalktığını öğrendik. Şu an Boğaz üzerinde 1500 fit ile 6000-7000 fit arasında sürekli dalış ve tırmanış yapıyor. Meydan kuzeydoğusu civarlarında dolanıyor. Yani genelde Boğaz civarı çok kuzeye çıkmadan dolaşıyor. Niyetini bilmiyoruz. Temasımız yok. Nasıl bir trafik olduğunu da bilmiyoruz. Bilgi olarak veriyorum. Hızlı bir trafik. Muhtemelen askeri. Anlaşıldı efendim. Ama siz havaalanına inebilirsiniz. Pistler temiz. Apron o kadar değil. Temizden kastı tabii bu arada inilebilecek durumda mı değil mi? Kirlilik açısından değil, etrafta inmesini engelleyecek bir şey olup olmadığı anlamında temiz. Yaklaşma ve iniş talep ediyoruz. Anlaşıldı. Ankara'dan son durumlar iletildi mi acaba? Kulenin ve apron içindeki sivil insanlarla ilgili durum iletildi mi size? Mutabık efendim. İniş bölümünde kuleyle temas kurabilecek miyiz yoksa sizde mi kalacağız? Kuleyle temasta bir sıkıntı yok. Piste inişinizle ilgili de bir problem olmadığı söylendi. Pist temizliği sağlanacak. Sadece aprondaki güvenliği yani emin olamıyorlar. Hala insan göründüğü için. Size bu Boğaz üzerinde uçan askeri trafikle herhangi bir trafik ayrışması yapamıyorum. O yüzden siz kendiniz risk alarak buraya ineceksiniz diye bir konuşma yapılıyor. Arkasından da Cumhurbaşkanı'nın uçağı sağ salim bir şekilde İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor. Tabii darbe girişiminden sonra bu insanlar yakalanıp tekrar Hava Kuvvetleri Komutanlığı kayıtlar ortaya çıktığında aynı zamanda darbeyi yöneten insanlarla F-16 pilotlarının aralarındaki konuşma da kayıtları ortaya çıkmıştı. İlginç konuşmalar tabii burada çünkü darbe girişimi sırasında ilginç başka bir olayda Atatürk Havalimanı'nın kulesinin ve yaklaşmasının işgal altında olması. Kulenin durumu şu an bayağı bir karışıkmış içeride hem sivil hem asker hem polis olduğu için hani kule bayağı karışık durumda olduğunu söylemeni istedi ekip şefi. Onun dışında piste inişinizle ilgili bir sıkıntı yok. Askerler buraya geliyorlar. İşte hiçbir trafiği kaldırmayacaksın, indirmeyeceksin deniyor ama çok da hava trafikçiler de çok da bu insanların bilgili olmadığını anladıkları zaman kalkış için bekleyen uçakları bir an önce buradan kurtaralım şeklinde kaldırıyorlar. Çünkü havada oldukları zaman en azından çünkü darbenin İstanbul'da olduğunu düşündükleri için havada oldukları zaman daha güvenli olacaklarını düşünüyorlar. Bunun üzerine halk İstanbul Atatürk Havalimanı'na intikal edince bu sefer darbecilerin askerleri
bir anda hem polisle karşı karşıya kalıyorlar. Polis daha sonradan bunları tutukluyor. Fakat halk da bu sırada havaalanını işgal etmiş durumda. Hatta ve hatta aprona kadar giriyorlar. Ve bu nedenle de örneğin bir Ata Hava Yolları var, İranlı. Pushback yapmak istiyor. Pushback yapacak araç yok. Araç varsa bile kişilere ulaşılmıyor. Pushback müsaadesi veremiyor hava trafik çünkü apronda kimin olduğu belli değil. Tango Bravo 5402. Go ahead please, 540. Cancel your pushback and start up. Approach didn't give you any permission, sir. Benim kulağıma gelen bir söylentide darbeciler önce aprona varıyorlar. Uçakları önce durdurmaya çalışıyorlar. Uçaklardan bir tanesine giriyorlar. Hemen kaptanın kafasına silah dayanıyor. Ve arkasından da kaptan bir dakika ya ben askerim, ya asker emeklisiyim. Bana siz nasıl silah dayarsınız diyor. Bu tür haberler de geliyor ama bunların doğruluğunu daha sonradan teyit edemedim. Ama ilk başta benim duyduğum haberler arasında bunlar da var. Hava trafik açısından gerçekten zor bir durum ama gerçekten de hava trafikçi arkadaşlar o gün özellikle İstanbul Atatürk Havaalanı'nda trafiği son derece iyi bir şekilde yönetiyorlar. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar uçakları bir an önce kaldırıp onları özgür bırakmak ve arkasından gidecekleri yerlere ulaştırma konusunda yardımcı oluyorlar. Tabii inişler bu sırada yapılamıyor. Yurt dışından gelen bütün uçaklar başka yerlere divert etmek zorunda kalıyorlar. Bunların bazıları da komşu ülkelere gitmek zorunda kalıyor. Yunanistan gibi, Bulgaristan gibi ülkelere. Çünkü bütün Türk hava sahasında neler olup bittiği gerçekten de çok da açık değil darbenin ilk saatlerinde. Darbeler yaşanmasın. Böyle olayları umarım bir daha ülkemiz yaşamaz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki yaşanmasını istemediğimiz bir olay. Tabii bunun sonucunu Türkiye daha sonra uzun yıllar yaşıyor. Bunun bedelini Türkiye olarak uzun yıllar ödüyoruz. Örneğin darbenin hemen ertesinde FAA bir bildiri yayınlıyor. Amerika tescilli hiçbir uçağın Türkiye hava sahasını kullanmamasını ve arkasından herhangi bir Amerikan tescilli uçağın Türkiye'ye inmemesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda bir yasak getiriyor. Şimdi bunda komplo teoricileri falan vardır, işte adamlar kendi adamlarını korumak için işte darbeyi onlar yaptı falan diyebilirler ama bu aslında normal bir olay. Çünkü aynı şeyi FAA Haiti'de darbe olduğu zaman yapmıştı. Aynı şeyi İran'da Ukrayna Hava Yolları uçağı vurulduğu zaman yapmıştı. Dolayısıyla bunun da altında çok fazla şey aramamak lazım. Ancak bilgisiz insanlar bu konuda komplo teorileri üretirler. Ben onlardan biri değilim. Gerçekten kötü bir günde 15 Temmuz. Umarım bir daha yaşamayız bu ve benzeri olayları. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda tekrardan birlikte olmak üzere. Mutlu kalın, esen kalın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın.